İyi günler. Ben kalp ve damar cerrahisi uzmanı Doktor Orhan Coşkun. Bugünkü konumuz hamilelik ve varis. Hamilelikte varisler neden daha çok görülüyor? Ve hamilelik döneminde varis tedavisi olabilir miyiz? Hamilelik dönemimizde varislerle karşılaşmamak için neler yapabiliriz? Hamilelik hanımlarda varislerin en çok ortaya çıktığı dönemlerden bir tanesidir. Eğer daha önceden varisler varsa şiddetinin arttığı tespit edilebilir ya da hiç olmayan varisler yatkınlık olan kişilerde bu dönemlerde kendini gösterir. Özellikle ikinci hamilelik ve çoklu hamilelikler bunun için daha fazla risk oluşturmaktadır. Peki neden hamilelik döneminde daha çok varislerle karşılaşır hanımlar? Birincisi, bebek büyüdüğü zaman karın içerisindeki toplar damarlara baskı yapmaktadır ve bu toplar damar yetersizliğinin oluşmasına ya da mevcut toplar damar yetersizliğinin şiddetlenmesine sebep olabilir. İkincisi, hormonal etkilerle toplar damarlarda ve vücuttaki diğer düz kaslarda değişiklikler meydana gelir. Bunun etkisiyle toplar damarlarda gevşeme, kabızlık gibi varise yol açabilecek sebepler ortaya çıkmaktadır. Bir diğer önemli sebep hamilelik süresince kan kitlesinin artması ve bunun da toplar damarlarda birikmeye ve genişlemeye sebep olmasıdır. Aynı zamanda hareketsizlik, egzersiz yapmamak ve kilo almak da bu dönemde varislerin artmasına sebep olan faktörlerdendir. Ayrıca ailesel yatkınlık varsa tüm bu faktörlerin varisi ortaya çıkarmak için etkili olması daha mümkün olmaktadır. Peki bu faktörlere karşı neler yapabiliriz? Aslında çözümü de sorunları anladığımızda kendi içinde bulabiliriz. Hareketsizlik için egzersiz yapmak lazım. Tabii ki hamilelere özel egzersizler, hafif yürüyüşler, mümkünse yüzmek çok faydalı olacaktır. Aynı zamanda çok aşırı kilo almaktan korunabiliriz. Lifli beslenebiliriz kabız olmamak için. Uzun saatler boyunca ayakta kalmak ya da dizimizi kırarak oturmak gibi toplar damarlara baskı uygulayan hareketlerden kaçınabiliriz. Oturduğumuz zaman muhakkak ayağımızın altına yastık koyarak yükseltebiliriz. Bu tür basit önlemlerle varis oluşumunu önüne geçmek mümkün olabilir. Bir diğer önemli faktör, eğer risk grubundaysak, ailemizde varis hastalığı mevcutsa, önceden yaptırmış olduğumuz tetkiklerde varisin başlangıcı görünüyorsa, muhakkak varis çorabı kullanmakta fayda vardır. Yine burada bunu da özellikle belirtmek lazım. Hamile kişiler için özellikle varis çorapları da bulunmaktadır. Hemen şunu da belirtmekte fayda var. Eğer risk grubundaysak muhakkak bir kalp ve damar cerrahi uzmanına görünmeli. Hamilelik sürecinde varislerimizin artmasının önüne geçmek için ne tür önlemler alabileceğimizi görüşmeliyiz. Belki de hamilelik öncesinde tedavi olmamız gerekebilir. Ya da risk grubunun içerisinde bulunuyorsak ve henüz tedavi gerektirecek bir durumda değilsek, kalp damar cerrahi uzmanıyla birlikte kadın doğum uzmanının da gözetiminde olmakta fayda vardır. Peki hamilelik döneminde varis tedavisi olabilir miyiz? Eğer acil bir durum söz konusu değilse, kanamalı bir durum söz konusu değilse, biz varisin tedavisini hamilelik dönemine erteliyoruz. Özellikle hamilelik tamamlandıktan sonra 3 ay geçmesini bekleriz. Çünkü bu dönem içerisinde hamilelik sırasında ortaya çıkan ya da şiddetlenen varislerin hafiflediği ya da kaybolduğu görülebilir. Kalıcı olan varisler için de bu dönemden sonra tedavi önermekteyiz. Emzirme dönemi de aynı şekilde bazı varis tedavilerinin yapılması için engel teşkil etmektedir. Bu sebeple de bu tedaviler için muhakkak kalp ve damar cerrahi uzmanınızla görüşmekte fayda var. Özel olarak tedavilerden bahsetmek gerekirse köpük tedavisi kesinlikle hamilelik döneminde uygulanmamaktadır. Emzirme döneminde ise
Doktorlar arasında bu konuda görüş birliği bulunmamaktadır. Bazı doktorlar uygulamakta, bazıları uygulamamaktadır. Bilimsel olarak çünkü bu ilaçların bebeğe zarar verdiği ya da bebeğe geçtiğine ilişkin bulgular yok. Kişisel olarak ben de emzirme döneminin geçmesini beklemekteyim. Çünkü bu tedaviler acil tedaviler değil çoğunlukla. Bazen de anne eğer sütünü sağıp daha sonradan bebeğe verebiliyorsa bu şekilde bir uygulama emzirme döneminin sonlarına doğru yapabilmekteyiz. Başta da bahsettiğimiz gibi çok acil olmadığı sürece varis tedavilerinin hamilelik sonrası döneme kalması hasta açısından ve bebek sağlığı açısından daha faydalı olmaktadır. Genital bölge varisleri doğum yapmaya engel olmamakta. Kadın doğum hekimleri bu konularda gerekli önlemleri almaktadırlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka konuda görüşmek üzere.